Merhaba sevgili arkadaşlar. Yine bir gezi turumdan bu sefer sizi Küba'ya götüreceğim. Güzelliklerini, güzel plajlarını ve aynı zamanda Küba'nın başkenti Havana'ya götüreceğim. Çok güzel görüntüler çektim oradan. Küba uzun seneler İspanya'nın sömürgesi altında kaldı ve resmi dilleri İspanyolca. Geçim kaynakları en büyük gelir olarak şeker kamışı ve Bacardi, biliyorsunuz rum dediğin zaman Kübalıların Bacardi'si geliyor. En güzel içki. Çünkü onların Karibiklerde onların oluyor. Rumları en iyi onlar yapıyorlar. Ve dünyaya akın olarak salınan ve çok popüler olan prolar var biliyorsunuz. Oraya gidip de pro almadan dönülmez tabii. Bacardi içilmeden de dönülmez tabii. İnşaat kaç senede bitmişti bu parlamento? Kaç senede yapılmıştı? 18 senede yapılmış bu parlamento binası. Küba'nın Havana'da. Bu ülke fakir bir ülke. Uzun seneler komünistlikle yönetildi. Ve hemen şimdi tam karşısına bakıyoruz. Bakın bakalım karşısında ne var. Fakir ailelerin oturduğu parlamento karşısında bir bina. Komünistlik şu anda dünyanın her yerinde bırakıldığı halde orada komünistlik hala devam ediyor. Hastaneler, otobüsler, her şey ücretsiz orada. Ameliyatlar dahi ücretsiz orada, hastaların ameliyatları, okullar, her şey ücretsiz orada. Ve okuma oranları da Türkiye'nin kat kat üstünde. Bunu size belirtmek istiyorum. Komünist deyip geçmeyin, halkına çalışan bir Fidel Castro vardı. Her şeyi halkı için yapan bir Fidel Castro vardı. Kendisine sarayda yapmadı. Ve çok acayip korumalarla da gezmedi, masraf yapmadı ve halkın arasındaydı sürekli. Ve bu adam bir kahraman olarak geldi Küba'ya ve yine kendisi vefat ettiğinde bir kahraman olarak gitti, veda etti. Evet arkadaşlar, şimdi Küba'da çok güzel şeyler oluyor. Mesela sokaklarda gündüz, akşam veya gece her yerde müzik çalıyorlar, canlı müzikler çalıyorlar sokaklarda ve dans ediyor insanlar. O kadar güzel bir neşe kaynağı ki orası, o kadar pozitif insanlar ki bunu size anlatmak istiyorum. Size de bunu göstermek istiyorum. Sokaklarda, barlarda, dışarıda, kafelerde, her yerde canlı müzik ve insanlar dans ediyorlar. O kadar güzel. Hadi bakalım seyredelim. Millet sıra bekliyor, masa bekliyor. Tabii biz birçok yerleri gezdik. Her yeri Havana'da, Havana'da ve sahilleri gezdik. Küba'nın kuzey sahillerini ve güney sahillerini gezdik. Ve Havana'da çok merak ettiğimiz bir yer vardı. Fidel Castro ailesinin restoranı vardı tam tepede. Havana'nın yukarısında tepede. Orayı çok merak ettik. Oraya gidelim dedik. Oraya gittik Paula ile beraber ve orada da her zamanki gibi ve orada da canlı müzikler var. Yine Kübalılar çok güzel canlı müzik yapıyorlar. Fakat restoranın önü kuyruk dolu. İyi ki bizim rehberimiz, şoförümüz
önceden rezervasyon yaptı 3 gün önceden ve biz rezervasyonumuza gittiğimiz için rahatlıkla içeri girdik. Ama restoranın önü kuyruktu. Şimdi o Fidel Castro'nun restoranından, ailesinin restoranından görüntüler size sunuyorum. I love you Atatürk, de Smyrna, de Istanbul, Ankara. No like Erdogan. No, like, No Pipi, es de amigo de Cuba, no Erdogan. Listen now, it's going to say. No like Pipi, no like Pipi. No Pipi. Yeah. You do. Baby! Yeah. Erdogan! 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 Erdogan, mafia! I am not Erdogan. I love you, Turkey. I love you, Turkey. Mustafa Kemal Atatürk! Turkey Revolution! Ay, viva Cuba! No mafia Erdogan! Biraz para verelim adama. Tamam be. Turkey! Mira! Al sana para. I love you, Turkey! Bir Atatürk hayranıydı. Mustafa Kemal Atatürk hayranıydı. Çünkü Fidel Castro'ya göre Atatürk dünyanın en büyük devrimcisiydi ve Atatürk onun kahramanıydı. Aynı zamanda Kübalılar Atatürk'ü çok iyi tanıyorlar. Hakikaten ve çok seviyorlar ve çok büyük saygıları var Atatürk için. Ve yine Havana'da bunu Kübalılar Habama diyor, bizler Havana diyoruz. Orada bir Atatürk'ün büstünü diktiler ve Atatürk büstünde yurtta sulh, cihanda sulh yazıyor. Yani Atatürk'ün bir sözü var, dünyada barış ve yurtta barış diye sözü var. Onu da hemen altına yazmışlar. Ve buraya gelen Türklerin ilk önce uğradığı yer Atatürk oluyor. Ve onun önünde resimler çektiriyorlar tabii. Yine aynı zamanda biz de oraya gittik. Ve Paula bize eşlik eden bir Kübalıya, yerli Kübalıya, rehber Kübalıya aslında bizi Atatürk'e götürdü ama Atatürk hakkında fazla bilgisi yoktu. Ve Paola bu adamın kim olduğunu biliyor musun diye sorarak, Atatürk'ü göstererek, o da evet Atatürk diyor. Peki bu adam ne yaptı biliyor musun diyor. Yani devrimleri nedir biliyor musun?
Bilmiyorum dedi ve Paula bu rehber Kübalı arkadaşa Atatürk'ün devrimlerini anlattı ve Türkiye ve dünya için aslında nasıl önemli ve çok değerli bir devrimci olduğunu bu Küba... Karabik denizinde yer alıyor. Yani Avrupa, Amerika, Güney Amerika ve Afrika arasındaki takım adalardan oluşuyor. Orada yaz, kış diye bir şey yok. Hep orada ortalama 30 derece sıcaklık oluyor ve erken saatlerde yağmur yağıyor. Sonra öğlene doğru da güneş açıyor. Bir yaz sezonu dedikleri çok güneş olduğu sezon var. Bir de bizim kış sezonu dediğimiz onlarda yağmur sezonu olarak geçiyor. O yağmur sezonu da Ekim'in başlarında başlıyor. Şimdi Küba'nın kumsalları, denizi o kadar güzel ki, denizi o kadar berrak ki ve kumları bembeyaz kumlar. Ve 30-32 derece sıcaklık devamlı. Ve arkada Latin müziklerle tatil yapmak bir muhteşem oluyor. Sizi o sahillere götürüyorum. O güzel sahillere. Buyurun. Devam edin ve aynı zamanda YouTube kanalımıza, Riçin Dünyası YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Çünkü daha çok güzellikler göreceksiniz.